Neyi doğru yapıyor? Şimdi bu Finlandiya ve Güney Kore'yi hep konuşuyoruz. Bütün dünya konuşuyor bunları. Ama Türkiye'nin daha çok konuşması gerektiğini düşünüyorum. O da şundan. Güney Kore ve Finlandiya 1970'lerde ekonomik gelişmişlik ve sosyal refah diye baktığımızda Türkiye ile hemen hemen aynı noktadaydı. Yani bir taraftan Güney Kore bir savaştan çıkmış, onun yıkıntılarıyla uğraşıyor. Bir taraftan Finlandiya, İsveç ve Rusya gibi iki figürün arasında sıkışmış ve bir kendisine çıkış yolu arıyor. Her iki ülkede o sırada çıkışın yolunun eğitim olduğuna karar verdi. Aslında birinci ve bugüne getiren onları başarı kararları çıkış yolunun eğitim olduğuna karar verdiler. Eğer güçlü yurttaşları olursa güçlü devletleri de olacağına inandılar. Ve çok dünyaya da güzel bir deneyim kazandırdılar bence. Çok başka iki eğitim modeliyle ilerlediler. Güney Kore dünyanın en sınav odaklı ve rekabetçi eğitim sistemiyle ve okulun içine hapsedilmiş bir eğitim sistemiyle PISA sonuçlarında en üst sıralardayken Finlandiya okul dışı eğitimi ve boş zamanı daha kıymetli bularak aynı sonuçları elde edebildi. O yüzden aslında gittikleri yol değil onları başarılı kılan şey. Bir yol seçmeleri ve o yolun gereğini yerine getiriyor olmalı. Güney Kore kendi kültürüne uygun, rekabetçi, mücadeleci kültürüne uygun bir eğitim sistemi dizayn etti. Çünkü Uzak Doğu halklarının çoğunda olduğu gibi Güney Korelilere atfedilen bir söz vardır. Yeterince çalışkan olursan yeterince akıllı olabilirsin. Ve zekayı değil, sebat ve azmi öne çıkaran bir yaklaşım içerisinde bugüne kadar geldiler. Bu bir öğrenci mutsuzluğu yarattı. Her sistemin negatif çıktıları da var. Bu çok uzun saatler okul hayatına yol açtı. Ailelerin de eğitime dair büyük bir kaygı duymalarına yol açtı. Yani fotoğraflara bakarsınız, çocuğunun başarısı için dua eden Güney Koreli anneler görürsünüz. Çünkü çocuğunun başarmak için iyi bir okul kazanmak dışında şansı yoktur. Ama bu onların ülke kültürlerinde olan bir şey olduğu için biz buna doğru ya da yanlış diyemeyiz. Kendi kültürüne uygun bir eğitim sistemi dizayn etti. Finliler daha bireyselleşmeyi, kişiyi öne aldılar ki Güney Kore daha böyle toplumcu bakış açısına sahip olan bir kültürden geliyor. Finliler ise daha bireyselliği öne çıkarıyor. Bireyselliği öne çıkardığı için örneğin Güney Kore'de yıl boyunca işlenen ders saatleri daha uzundur, Finlandiya'da daha kısadır. Çünkü Finliler dışarıda zaman geçirmeyi sever. İşte Fin hamamları ya da diğerleri boş yere yapılmış değil. Çünkü dışarıda zaman geçirmek onlar için önemlidir. O nedenle de orman okulları ya da doğa pedagojisinin en güçlü olduğu ülke Finlandiya. Bu şunu getiriyor. Finliler yıllarca çocukların serbest seçimleri, serbest oyun gibi bir alanın üzerine çalıştı. Ve böyle gelişti. İkisi bir şeyi daha doğru yaptılar. Öğretmene verilen önem. Güney Kore ve Finlandiya'da öğretmen en önemli meslek gruplarından bir tanesidir. Finlandiya'da bir pozisyon açıldığında ortalama 10 öğretmen başvurur bir pozisyon için. Eğitim fakültelerine girmek önemli bir sorundur, prestijli bölümlerdir. Güney Kore açısından aynı şekilde. Güney Kore bir taraftan da teknolojiyi de sevdiği için teknolojiyi yoğun kullanan bir yapısı vardır. Yine bu nereden geliyor? Ülkenin kültürüyle teknolojiye yaptığı yatırımın aynısını okul kültürünün içine almışlar. Peki bu sırada 1970'lerdeki Türkiye ne durumda eğitimde? O günün de gerisine düştü. Çünkü o 1970'lerden 2022'ye geldiğimiz güne kadar Finlandiya ve Güney Kore bir ana yol belirleyip sadece rotada küçük değişikliklerle ilerlerken Türkiye'de sürekli rota yeniden belirleniyor. Hedefimiz yok. O hedefe gidecek gücümüz yok. O hedefe gidecek bir felsefemiz yok her şeyden önce. Dünyanın en başarılı eğitim sistemleri neyi doğru yapıyor diye bir seri yapacağız. Bu seride aslında bu ülkelerin daha detaylı olarak neleri iyi yaptıklarını, neleri başardıklarını daha detaylı olarak ülke bazında da ilk 10 ülkeyi anlatmak istiyorum sizlere. Ama öncelikle yol değil aslında. Hangi yoldan gidersek başarılı oluruz değil. O yüzden Türkiye'de yıllardır şu tartışılıyor. Fin eğitim modelini mi uygulasak, Singapur matematiğini mi uygulasak, başka bir ülkeden bir şey alıp işte Montessori'yi mi uygulasak, yöntem doğru olursa eğitim sistemimiz düzelir zannediyoruz. Hayır. Biz kendi kültürümüze uygun, kendi çocuklarımızın, kendi ülkemizin ihtiyacına uygun bir eğitim sistemi dizayn edebilirsek ancak kendi yolumuzu buluruz. Biz şu anda
başkalarının çizdiği rotalardan yürüyen bir ülkeyiz. Ve o rota bizi hiçbir yere götürmüyor. Hangi eğitim modelini getirirsek, 3. sınıfta hangi konuyu öğretirsek gibi karmaşık problemler, çok büyükmüş gibi gözüken aslında küçük problemlerle uğraşmayacağız. Aslında çözüm çok basit ve çok sade. Biz nasıl bir yurttaş istiyoruz? O yurttaşı ulaşabilmek, o yurttaşı yetiştirebilmek, sağlıklı, kendini iyi hisseden nesiller yetiştirebilmek için ne yapacağımıza bakacağız. Eğitimin hedefi çok basit aslında. Çok karmaşık şeyler konuşuyoruz biz ama aslında kazanım basit. İyi yurttaş nasıl yetişecek? O yüzden bu seriyi sizlerle bunun modelini konuşacağım. Dünyadan bir model almak değil, dünyadan bir felsefe, bir yaklaşım almak ve kendi modelimizi oluşturmakla ilgili sizlerle beraber dünyadaki iyi eğitim sistemlerini konuşurken aslında onları nasıl modelleyeceğimizi konuşmayacağız. Bizim kültürümüze ve çocuklarımızın ihtiyaçlarına uygun bir eğitim modeli nasıl oluşturulabilir onu tartışacağız.